Portakallı revanim bakar mısınız? Sünger gibi ve şerbetini o kadar güzel çekti ki arkadaşlar. Bu garantili tarifimi sizlere öneriyorum. Bayılacaksınız. Evet arkadaşlar. Portakallı revanim bitti. Bakar mısınız ne kadar güzel kabardı. Şerbetini de bir o kadar güzel çekti. Bu garantili tarifimi sizlere öneriyorum. Abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Puanlarınızı bekliyorum. Destekleriniz benim için çok önemli. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Merhaba arkadaşlar. Sermin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere kızımın çok sevdiği, kızım için bugün yapıyorum. Portakallı revani yapıyorum. Aynı zamanda çok fresh oluyor. 3 su bardağı 200 mililitreden 600 mililitre suyum var. 2 su bardağı şekerim 400 mililitre. Yarım su bardağı ilave ediyorum 500 mililitre. Şekerin eriyinceye kadar karıştırıyorum. Daha sonra kaynamasını bekliyorum. 3 dakika kaynadıktan sonra portakal suyunu ilave edeceğim. 1 bardak portakal suyu girecek içerisine. 4 adet yumurtam var. Yarım su bardağı toz şekerim var. İkisini kar haline gelene kadar çırpıyorum. Bir su bardağı 200 mililitre ayçiçek yağı, 1 su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Ve düşük devirde ikisini güzelce çekiyorum. 1 su bardağı unum var. Unu mutlaka eleyin. Üzerine 10 gram kabartma tozu ilave ediyorum. 10 gramın karşılığı 1 tatlı kaşığı oluyor. İkisini birlikte güzelce eliyorum. O yeterli olmuyor arkadaşlar. Yumurtalarım benim büyük boydu. O yüzden 1 yemek kaşığı un daha ilave ediyorum. Eğer yumurtanız küçük boysa bu unu koymanıza gerek yok. Şimdi üzerine 1 su bardağı irmik ilave ediyorum. Artı 1 yemek kaşığı irmik. Üzerine bir portakal kabuğu rendesi. Portakallı olacağı için portakal kabuğu rendesi ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Yavaş yavaş. Kabımı tereyağı ile bakın güzelce yağladım. Dolapta bir yarım saat o şekilde beklettim. Bu işlemleri hazırlanırken ben malzemeleri yağlayıp kabımı önceden buzdolabına bırakıyorum. Şöyle tamamını sıyıracağız. Revani hamurum hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gidiyor. Şerbetim suyla birlikte bu şekilde 1-5 dakika kaynattım. 1 su bardağı portakal suyu taze sıkılmış. İçerisine ilave ediyorum. Şöyle bir taşım kaynattıktan sonra söndüreceğim. Çünkü portakal suyu yoksa acı olur. Bakın kaynasın söndüreceğim. Bakın portakal suyuyla kaynadı bir taşım. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Şerbetimi soğuması için başka bir kaba alıyorum. Şimdi şöyle 5-10 yerinden çubukla delikler açıyorum ki şerbetini kolaylıkla çeksin. Revani kekim fırından çıktı, sıcak. Şerbetim de 30-40 derece arasında soğuk. Oh, mis gibi portakal kokusu.
Bakın hemen çekti. Devam ediyorum. Bakın revani hamurumuz nasıl şişti hemen. Ve kalan şerbetimi de üzerine veriyorum. Ve tam 1 saat soğumasını bekliyorum kalıbında. Şerbetini çektiğinden emin olduktan sonra şöyle pasta tabağıma ters çevireceğim. Yalnız 1 saat şerbetini çekip soğuyacak. Evet arkadaşlar, bakar mısınız? Şerbetini tamamını çekti. Sünger gibi oldu fakat çok sıcak şimdi. Bir yarım saat soğumasını bekliyorum. Servis tabağına alıp servis yapacağım. Fakat şu çektiğini kalıbında sizin görmenizi istedim. Bakın şerbetinin tamamını şu şekilde, daha tam soğumadı ama ben acele ediyorum. Gün ışığı kaybolmadan çekeceğim. Çekti tamamını bakın. Şimdi ben dekor için kek kalıbımı alıyorum. Servis kabımı alıyorum. Şöyle göstereyim size. Bunu şöyle ters çeviriyoruz. Evet, buyurun arkadaşlar. Bakar mısınız? Tereyağıyla yağladığım için hiç şey olmadı. Şimdi biraz kaydırayım. Şu güzelliğe bir bakınız. Muhteşem. Şöyle Antep fıstığı koyuyorum ben ortasına. Dekor amaçlı. Şimdi kapak resmini çektikten sonra arkadaşlar dilimlenmiş halini size tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakar mısınız? Revanim, portakallı revanim, mis gibi kokular eve yayıldı. Bir yarım saatte tüm şerbetini çekti. Bakın hiç şerbet ters çevirdim kalıbıma. Bu ölçü garantili bir ölçü arkadaşlar. Bu ölçümü mutlaka deneyin. Bakın hiç şerbeti kalmadı. Sünger gibi olduğu için şöyle size artık elimle göstereceğim. Bakın sünger. Çok güzel şerbetini çekti. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer revalimi beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Server'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Puan sistemi başlattı YouTube. Lütfen puan vermeyi unutmayın. Portakallı revanim sünger gibi bakın şerbetini çekti. İçerisinde şurubunda portakal suyu da olduğu için şimdi revanimi kesiyorum. Havuç dilimi portakallı revani. Şimdi bir dilim daha kesiyorum. Bakar mısınız? Sunumu bu kadar şık oluyor. Ve şu güzelliğe bir bakar mısınız? Aynı bir sünger. Şerbetini görüyor musunuz arkadaşlar? Portakallı revanime bakar mısınız? Sünger gibi ve şerbetini o kadar güzel çekti ki arkadaşlar. Bu garantili tarifimi sizlere öneriyorum. Bayılacaksınız. Lütfen abone olmayı ve puan vermeyi unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim.